çocuklar, bu videoda sizlerle akıllı baret projesi yapacağız. Akıllı baret projemizin amacı maden işçileri gibi karanlık ortamlarda çalışan işçilerimizin karanlık bir ortama girdiklerinde otomatik olarak baretindeki ışıkların yanmasını sağlamak. Projemizde hangi malzemeleri kullanacağız? Hemen ona geçelim. 3 adet led kullanacağım. 1 adet ışık algılayıcı sensör yani LDR kullanacağım. Tabii ki pino kontrol kartım. Bağlantı kablolarım. Bu bağlantı kablolarım normal kablolardan daha uzun. İsterseniz pino sayfasından sipariş verebilirsiniz ya da en yakın elektrikçiden böyle uzun RJ11 kabloları yaptırabilirsiniz böyle projeler için. Ya da projenizdeki baretiniz daha küçükse kutunun içerisinden çıkan bağlantı kablolarını kullanabilirsiniz. USB kablom var. Bilgisayarla pino kart arasında bağlantı sağlayabilmek için. Bilgisayardan bağımsız çalıştıracağım için projeyi 9 volt pilim ve pil şapkam var. Şimdi bağlantıları nasıl yapacağız ona bakalım. Önce ışık algılayıcı sensörden başlamak istiyorum. Işık algılayıcı sensörümüzün sensör kartı üzerinde kırmızı renkte bir etiket bulunuyor. Pino kart üzerinde kırmızı renkli kapılardan dilediğim bir tanesine ben bağlantımı yapabilirim. Şöyle bir tane bağlantı kablomu alıyorum. Bir ucunu ışık algılayıcı sensörüme, diğer ucunu da kırmızı kapılardan 8 numaralı kapıya bağlıyorum. Şimdi ledlerimin bağlantısına geçeceğim. Led modüllerimin modül kartları üzerinde mor renkte etiket bulunuyor. Yine pino kart üzerinde mor renkli kapılardan istediğim bir tanesine bağlantı yapabileceğim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim ledlerim için uygun. Şöyle sırasıyla 1 numaralı kapıdan başlıyorum. Kırmızı ledimi 1 numaralı kapıya taktım. Sarı ledimi 2 numaralı kapıya takıyorum. Kablolar biraz uzun, o yüzden böyle bir dağınık görüntü oluşuyor. Kusura bakmayın. Hemen yeşil ledimi de 3 numaralı kapıya bağladım. Bu şekilde bağlantılarımı yapmış oldum. Şimdi USB kablomu açıyorum ve pino kontrol kartımla bilgisayar arasındaki bağlantıya geçiyorum. USB kablomun küçük ucunu pino kontrol kartına, diğer tarafını ise bilgisayardaki USB portuna taktım. Şimdi pino kontrol kartımı kodlayabilmek için Emblock programını açacağım. Emblock programı üzerinde de bazı ayarlamalar yapacağım. Pino ile ilgili kodlara erişebilmem için pino uzantısını indirmem gerekiyor. Uzantılardan uzantıları yönet diyorum. Arama kısmına pino yazıyorum. Uzantıları aratmak için internete bağlı olduğunuzdan emin olun. Hemen indir kısmına tıklıyorum. Ve hemen indirdi. Çarpıya basarak çıkış yapıyorum. Robotlar sekmesinde artık pino ile ilgili kodlarım yer alıyor. Herhangi bir farklı uzantı kullanmayacağım. Bu nedenle uzantılardan diğer uzantıları kapatabilirim karışıklık olmaması için. Diğer uzantıyı kapattım. Sadece pino uzantım aktif şu anda. Kartlardan Arduino'nun seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, yanında tik var. Demek ki seçili. Şimdi bağlan menüsüne gelip bağlantı yapabileceğim. Bağlamdan seri port diyorum ve karşıma bir COM değeri çıkıyor. Buradaki COM sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. Benim bilgisayarımda COM6 diye çıkmış. Siz de COM3, COM5, COM7 olarak görebilirsiniz. Bu tamamen pino kontrol kartınızın bağlı olduğu USB portla alakalı. COM6'yı hemen seçtim. Seri port bağlandı dedi yukarıda ve robotlar sekmesindeki kırmızı butonum da yeşil oldu. Son olarak yine bağlan menüsüne gelip aygıt yazılımı güncellemesi yapıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi pino kontrol kartımla Emblock programının haberleşmesini sağlıyor. Pino kontrol kartım içerisinde öncesinden yüklediğim kodlar varsa bu kodları silerek kartımı sıfırlıyor. Siz programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra diyelim bağlantılardan eminsiniz, kodlamadan eminsiniz ama hala sorun yaşıyorsunuz. Yine aygıt yazılımı güncellemesine başvurabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldiğinde kapat diyerek çıkış yapıyorum. Şimdi neleri kullanacağım? Önce o kodları robotlar sekmesinden almak istiyorum. Bir ışık sensörüm vardı, LDR'm vardı.
hemen gelip ışık sensörü değer oku kodunu alıyorum. İlk yapmam gereken şey neydi? Kapısını seçmek dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden Pino 7 kısmına şuradaki oka tıklıyorum. 8 numaralı kapıya bağladığım için 8 olarak değiştiriyorum. Şimdi biz ışık sensörümden değer okuyayım önce. Değer okumayı zaten biliyoruz. Hangi değerleri verdiğini de biliyoruz ama belki hatırlayamayabiliriz ya da bağlantımızda bir problem olabilir. Hemen bir değer okutarak kontrol edelim. Görünüm menüsüne, daha doğrusu görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu aldım. İçerisine yerleştiriyorum. Hemen kontrole gelip sürekli tekrarla kod bloğunu alıyorum ki bana sürekli olarak ışık sensöründen okuduğu değeri söylesin. Üzerine de hemen bir olay bağlayacağım. Yeşil bayrak tıklandığında. Evet, şu an 700'lü bir değer şöyle tuttuğumuzda biliyorsunuz ışık sensörü şu arkasındaki kısım aslında buradan ışığı alıyor. Evet, 750'li bir değer şöyle karanlıktayken 200'lerin altına kadar düşüyor. Ama 300 diyelim biz ona. Yani 300'ün altına düştüğünde ledlerimi yaksın. Tamam, ışık sensörüm sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa durdurabilirim. Şimdi şöyle ledlerimi hemen yakayım. 1, 2 ve 3 numaralı kapılara ledlerimi bağlamıştım. Ledlerimi yakıp söndürmek için robotlar sekmesine gitmem gerekiyor tabii ki. Pino led durumunu değiştir kodunu alıyorum. Şurayı şöyle küçük oka basarak sahnemi küçülteyim, daha rahat görebilelim. Öncelikle Pino 1 ledini yüksek yap dedim. Tekrar led durumunu değiştir alıyorum. Pino 2 yani kapı 2'miz için yüksek yapalım. Geldim. Kapı 3 için de yüksek yaptım. Üzerine çift tıklayarak çalıştırıyorum. Evet, ledlerimin 3'ü de yandı. Şimdi hemen kopyasını çıkartalım. Bir de bu ledleri düşük yap diyerek ledlerimi söndüreceğim. Evet. Yine çift tıkladım. Evet, 3 ledim de söndü. Harika. Bütün sensör ve modüllerim sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Şimdi hemen algoritmasını kurup projemi oluşturacağım. Eğer ışık sensöründen gelen değer düşükse, yani 300'den küçükse karanlık bir ortamdayımdır. Bu durumda ledlerim yansın. Eğer 300'den büyükse ışık sensöründen gelen değer, ledlerim sönsün istiyorum. Bunun hemen kodlamasına geçelim hızlıca. Kontrol sekmesine geldim. Şöyle şunları kenara alayım. E-reset koduna ihtiyacım var. Eğer ışık sensöründen gelen değer 300'den küçükse dedim. İşlemlere geliyorum, hemen küçüktür alıyorum, içerisine yerleştirdim. Işık sensörü değer oku kodunu kopyalayarak içine yerleştirebilirsiniz. Robotlardan da alabilirsiniz. Robotlardan aldığınızda kapı numarasını değiştirmeyi unutmayın. Kaçtan küçükse dedik? 300'den küçükse. 300'den küçükse demek ki karanlık bir ortama girdik. Ledlerimiz ne yapacak? Yanacak. Yüksek olan led durumlarını hemen içerisine yerleştirdim. Şimdi yine kontrol sekmesine geldim. Bir tane daha eğrisi aldım. Bu sefer 300'den büyük olduğu durum için kodlama yapacağım. İşlemler sekmeme geldim. Büyüktür işaretini şöyle getirip içine yerleştirdim. Kopyasını çıkartalım şuranın. Işık sensöründen gelen değer 300'den büyükse artık demek ki aydınlık bir ortama geçtim. Ledlerimin yanmasına gerek yok. Led durumumu düşük yap. Bu iki yeri birleştiriyorum. Ve sürekli tekrarların içerisine yerleştirmem lazım. Farklı bir sürekli tekrarlı alabilirim kendime kontrolden. İstersem içine de yerleştirebilirdim. Buna da şöyle bir olay verelim. Yeşil bayrak olayı verdik. Hemen şurayı büyüteyim, çalıştırayım. Evet, ortamdaki ışığım 300'den büyük. Bu nedenle hiçbir ledim yanmıyor. Şimdi karanlık yapıyorum ortamı. Evet, 3 ledim de yandı. Elimi çektiğimde duracak. Durdu. Değişimlerin ne kadar anlık olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, harika. Artık kodlarımı Pino kontrol kartıma yükleyip
projeme bağlantımı yapabilirim. Durduruyorum. Sensör okuma koduna ihtiyacım yok. Kodları Pino kontrol kartına atabilmek için robotlar sekmesinden Pino program koduna ihtiyacım var. Hemen üzerine yerleştirdim. Pino program koduna sağ tıklayıp Arduino'ya yükle dedim. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle diyorum ve kodlar Pino kontrol kartıma yüklenmeye başladı. Bu sırada ben de 9 volt pilimi hazırlayayım. Pil şapkamı pilime takıyorum. Şöyle büyük kısmı, küçük kısmı, küçük kısmı büyük kısma gelecek şekilde şöyle taktım. Yükleme bittiğinde pili takarak güç vereceğim Pino kontrol kartıma ve bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştırabileceğim. Evet, yükleme bitti uyarısı geldi. Şöyle USB'sini artık çıkardım. USB ihtiyacım yok. Pilimi takıyorum güç girişinden ve on-off kısmını da on'a getiriyorum. Tekrar bir deneyelim. Evet. Karanlıkta yandı. Harika bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben kendime hemen bir tane baret alacağım. Şöyle bir baretim var benim. Sizin de elinizde baret yoksa mukavvadan, kartondan ya da keçelerden kendinize minik bir baret yapabilirsiniz. Şimdi bağlantıları nasıl yapacağım? Daha doğrusu tasarımıma nasıl yerleştireceğim? Şöyle şu kısma silikon tabancasıyla silikonlayalım. Şöyle silikon tabancamı da kenara hazırlamıştım. Şöyle şuralarına silikon sıktım. Evet. Biraz kurumasını bekliyorum. Hemen yanına sarı ledimi de silikonlayacağım. Silikon tabancasını kullanırken lütfen çok dikkatli olun çocuklar. Mümkünse bir büyüğünüzden destek alın. Kullanımı oldukça kolay olsa da tedbirli olmakta fayda var. Evet, son olarak yeşil ledimi de yanına silikonluyorum. Evet. Biraz soğuması gerekiyor ki daha güzel yapışsın. Yapıştı sanırım. LDR'yi de şöyle üst kısma takalım. Pino kontrol kartını içine koyduktan sonra denk gelecek şekilde. Evet, şöyle bu yapıştırma işlemleri için koli bandı da kullanabilirsiniz. Hatta bir kısmını da koli bandıyla yapalım. Şöyle kablolarımı şu şekilde şuraya sabitledim.
Şöyle şuradan da kablolarım geliyor. Evet. Bir de arka tarafa da sabitledim. Şimdi tek yapmam gereken pino kontrol kartımı içeriye sabitlemek. Bunun için çok fazla vakit kaybetmeyeceğim. Şöyle şimdilik bırakıyorum. Pinom zaten açık durumda. Şöyle elimi baletimin üstüne getirdim. Ortamın karanlık olduğunu varsayıyoruz. Karanlık bir ortama girdiğimizde ledlerimiz yandı. Aydınlık bir ortama çıktığımızda ise ledlerimiz kendiliğinden söndü. Böylelikle hem enerji tasarrufu sağladık hem de karanlık ortama girdiğimizde işte ledi nereden yakacağız, ışığı nasıl bulacağız gibi bir durumumuz olmamış oldu. Siz de bu şekilde kendi projenizi oluşturabilirsiniz. Hatta oluşturduğunuz projeyi sosyal medyadan bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.